Herkese merhaba. Bugün bir günde yapabileceğiniz kadife ipten dekoratif yastık yapıyoruz. Baston şeker yaptık. Baston şeker için bir adet kırmızı, bir adet de beyaz kadife ipi ihtiyacımız var. Aynı zamanda bunu kendinize ve sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz. Çocuklarınızın odasına koyabilir ya da dekoratif bir yastık olarak evinizde baş köşeye koyabilirsiniz. Şu köşesine nasıl kıvırdık, nasıl ördük, içini nasıl doldurduk videonun içerisinde detaylı bir şekilde zaten bunu anlatmıştım. Kadife ipten yapabileceğiniz, içine de boncuk elyafla doldurabileceğiniz çok güzel yumuşacık bir yastık yapmış olduk. Dilerseniz farklı renklerini yapabilirsiniz. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini isterseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hatta bir sonraki projemiz ne olsun aşağı yorumlara onu da yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdi eğer iştahınız da kabardıysa bu dekoratif yastığı yapmaya geçelim. Kadife ipte kesinlikle marka fark etmez. Elinize uygun gelen, uygun fiyatlı tüm aslında kadife ipleri kullanabilirsiniz. Ben burada çok fazla kullanılan bir tercih edilen markayı buldum. Şaheser, yani fiyatı çok uygundu. Ama fiyatı uygun gelen, sizin de bütçenizi çok fazla zorlamayacak bir kadife ipten her iki renkten de birer tane alırsanız zaten işimizi bizim görecektir. Şimdi kadife ipte sihirli halka yapamayız çünkü ip çok esnek ve hemen kopabilen bir cins. O yüzden ilk başlamalarına 3 tane zincir çekiyorum. Zincir çekmemizde bakın zaten şu şekilde ipimi dolandırıyorum. Bu 1, 2 ve 3 tane zincirimi çektim. Ortada ikinci olan zincirimin içerisine 7 tane sık iğne yapıyorum. Birazcık burada dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kadife ipin nereye battığı çok fazla gözükmüyor. Aynı zamanda elinizi çok fazla sıkmayın arkadaşlar. Çünkü çok sıktığınız zaman o pofidikliğini birazcık kaybediyor. Birazcık ilmeklerimizi bu şekilde esnek tutacağız. Yani birazcık şöyle içinden geçirdikten sonra bakın biraz uzattırarak yapıyorum. 7 tane sık iğneyi hemen tamamlıyoruz. Şu şekilde hep aynı noktaya ikinci zincire battım. Saymak için de zaten bakın şöyle pütür pütür oldu tepeleri. Hemen onları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bu da 7. olmuş oldu. Amigurumi tekniği uygulayacağız. Sadece sık iğne ama sık iğnelerimizi dediğim gibi çok fazla sıkı yapmıyoruz. Bir küçük parça ipe ihtiyacımız var. O küçük parça iple sıra başımızı belli edeceğiz. Aksi takdirde sıramızın nerede olduğu asla gözükmeyen bir ip maalesef. Şöyle ilmek kaydırmayla bakın bir tane şöyle bulut gibi yumuşacık bir form elde ettim. Zincirimi çektikten sonra şöyle küçük bir farklı bir renkte ipi hemen dibine koydum. Bu sırada bütün ilmeklerin arasına çift batıyoruz. İlmek sayımız 7 idi. Şimdi hepsini 14'e çıkartacağız. Bunu birkaç sıra boyunca devam ettireceğiz artırmaya. Daha sonrasında silindir şeklinde uzunca böyle bir boru gibi bir parça öreceğiz ve içini dolduracağız. Kadife iple olduğu için yapımı çok kolay. Dekoratif bir yastık yapıyoruz. Bütün ilmeklerimin arasına 7 tane sık iğnemin arasına bakın hepsine çift olarak sık iğne yapıyorum. Batıyorum. İpimi tığımdan çok esnek bir şekilde bakın gördüğünüz gibi çıkartıyorum. Ve hemen çok nazikçe ipi çok nazik kullanmamız da gerekiyor aynı zamanda çekiyorum. Ve bunu 14'e şimdi hemen tamamlayacağız. Burada sayımız çift. Bütün tepelere çift olarak batıyoruz. 14 tane normal sık iğnemizi yaptıktan sonra bu sırada bir tek bir çift yapacağız. Onun için de hemen artırma noktalarımız zaten aslında belli. Aralara tek yapıyoruz. Örümü birazcık ilk zamanlarda sizi zorlar ama sonra eliniz çok rahat alışır. İlk ilmeğimin tepesine sarı başı olduğu için buraya çift yapıyorum. Bir tane çift. Yanındaki ilmeğime bir tane tek. Yanındaki ilmeğin tepesine çift. Bu şekilde sıralamanızı bir tek bir çift olarak götürebilirsiniz. Bakın bir tane tek. Şimdi bir tane çift. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir tek bir çift olarak. Bunu istediğimiz büyüklüğe kadar ulaştırabiliriz arkadaşlar. Bunun
Uzamasını ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz. İnce bir şey yapacağım, dekoratif bir kenara koyacağım bunu derseniz mesela bu 21 sık iğne de sizin için yeterli. Ama ben birazcık daha kalın yapmak istiyorum. Onun için birkaç sıra daha büyüteceğim. Yani bu modeli büyütüp küçültmek formülünü burada vereceğim ama daha sonrası tamamen sizin zevkinize ve hayal gücünüze kalmış. İstediğiniz gibi küçültebilir ya da büyütebilirsiniz. Farklı bir iple yapacaksanız ipinizi normal bir koton iple yapacaksanız ya da akrilik iple yapacaksanız o iplerinizde bence 2 kat kullanmanızda fayda var. Çünkü biraz daha böyle dolgulu olmasını istersiniz diye düşünüyorum. Aksi takdirde koton iple örecekseniz çok küçük bir anahtarlık formu gibi bir şey olur bu sayılarla. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gelmiştik. Bakın sıra sonumuz burada. İlk ilmeğime tek yapıyorum. Şimdi 2 tek bir çift yapacağız bu sırada. Arttırma noktaları zaten aslında beyaz ama gayet de belli. Bakın şuralarda V'ler var. Artış yerlerimiz var. Çift başaklarımız. Bunlara zaten çift yapacağız. Aralarında da 2 tane teklerimiz var. Şimdi 2 tane tek yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın çok narin tutuyorum kadife ipi. Aynı zamanda da birazcık ipimi tığımda uzattırarak örüyorum ki biraz daha böyle pofidik olsun. Elinize uygun olan tığ numarasını tercih edin. Ben 4,5 kullandım ama dilerseniz 5 bile kullanabilirsiniz. Bu sırayı 2 tek bir çift olarak tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ettik. 2 tek bir çift oldu. Bir sıra daha gidiyorum. Şimdi 3 tek bir çift yapacağız. Çift ile bitmişti. Tek ile devam ediyorum. Batıyorum ve çıkıyorum. Çiftleri çift, tekleri tek yaparak bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. 3 tek bir çift benim için bence ideal oldu. Ama dilerseniz 4 tek bir çift yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok minyatür bir şey yapacağım derseniz 2 tek bir çift de sizin için ideal olacaktır. Umarım detaylı anlatabiliyorumdur. Bu şekilde sıramın sonuna kadar 3 tek bir çift olarak örmeye devam ediyorum. 3 tek bir çiftimizi de bitirdik. Şu ana kadar bu şekilde gözüküyor. Ölçü verecek olursam 11 santimlik bir taban oluşturmuş olduk. Bundan sonrası çok kolay. Hatta hemen bitecek gibi bir proje yapıyoruz. Yani bir günde yapıp ertesi gününe hemen böyle evinize koyabilirsiniz. Bakın ortadaki ipimi hemen şöyle üste geçirdim ve araya sabitledim. Bundan sonrasını bütün tepelere tek olarak batıyorum. Bu bizim tabanımızdı. Şimdi duvar kısmını öreceğiz. Bütün sıra boyunca ipimizin koyduğumuz yere, sıra başlangıcımızın olduğu yere kadar spiral bir şekilde hepsine tek olarak batıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Aslında birazcık belli olmaya başladı. Bakın hemen ilk sırayı ördüğümde şöyle çanak formu birazcık meydana çıktı. Şimdi artık duvar kısmını öreceğimiz için bu sıradan itibaren bütün tepelerin içine arttırma eksiltme yapmıyoruz. En son uç kısmına kadar. Bundan sonrası genellikle hep tam tepelerine batarak sık iğne örmekle geçecek. Şimdi 3 sıra daha şu an ikinci sıradayım. Yani 5 sırada bir renk değişimine geçmiş olacağız. Hemen renk değişimini de göstereceğim birazdan. Kırmızıya geçeceğiz. Bir kırmızı, bir beyaz, bir kırmızı, bir beyaz olarak sırayı bitireceğiz. İpimiz ne kadar bize izin verirse o kadar modelimizi çıkartacağız. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Daha küçük formda, daha büyük formda ama mantık olarak bu. 7 sık iğne ile başlamıştık. 7'yi 14 ilmeğe çıkardık ve 7'nin katlarını tamamladık. 3 tek bir çifte kadar uzattık. Şimdi bütün tepelerine ilmeklerimizin tek tek bakın bu şekilde batıyorum. 5 sıra boyunca toplamda bu şekilde örmüş olacağım. Çanak formumuz bakın bu şekilde böyle güzel bir form oldu aslında. Yani böyle bir tepe gibi. Şimdi ilmek değiştiriyoruz ama yumaktan gelen ipimizi kesinlikle kopartmayacağız. İlmeğimi çıkardım bu şekilde. Diğer rengime geçiyorum. Kırmızı ipimi de biraz ucunda pay bırakarak ilmeğim içinden geçirdim. Beyaz ipimi biraz sıkılıyorum burada. Daha sonrasında şu kırmızı ipimi 1-2 ilmek şöyle yanında öreceğim ki
ilmeğimi dolandırayım hatta şu şekilde. Bakın ipimi biraz sabitlemek istedim burada. Bundan sonrası gene aynı. Örgümüzde ipimiz bitene kadar tam olarak sayıları vereceğim. Şimdilik bu şekilde ilerliyoruz. Bütün tepelerimize teker teker batıyoruz. Hepsine sık iğne. Ama dediğim gibi çok fazla sıkmayın arkadaşlar. Elinizi olabildiğince yumuşak ve gevşek bıraktırın. Çünkü kadife ip olduğu için dokusu böyle hamur gibi yumuşacık. Örerken anlayacaksınız zaten ve daha önce bu ipi kullananlar bilir dokusunu. O yüzden ilmeklerimizi çok fazla sıkmadan çok narince şöyle uzattırarak bütün tepelere teker teker batıyoruz ve kırmızıdan da 5 sıra daha örüp daha sonra içeriden gelen ipi biraz önce gösterdiğim gibi tekrar gene göstereceğim. İp değiştirmeyi, renk değiştirmeyi göstermiş olacağım. Hep sıra başımızdan ilerleyeceğiz. Farklı bir yerde rengimizi değiştirmiyoruz ki hep aynı yönde renk değişimimiz sabit kalsın. Bu şekilde ilerlemeye devam edelim. Söylediğim gibi 5 sıra kırmızı 5 sıra beyaz olacak şekilde bakın sık iğnelerle, çok sıkı değil çok gevşek de değil ama böyle çok pufidik dolgun bir yapıya sahip oldu. Şimdiden şöyle bir silindir şeklinde boru gibi bir parçamız oldu ve bakın ipimiz uç tarafta neredeyse sıra başı hep aynı yolu izleyerek de şöyle hep aynı çizgide bir sıra başımız oldu. Şimdi tekrardan kırmızı kısma geçeceğim. Beyazımı tamamladım. Bir yumaktan ortalama bu kadar çıkıyor arkadaşlar. Yani kadife ipimin artık son bu kadarı kalmış oldu bir yumaktan. Çünkü uç tarafını da beyazla başlamıştık. Hiç önemli değil. Hangi tarafla başladıysanız hangi tarafla bitirmek zorunda değilsiniz. Elimizdeki ipi bir yumaktan ne kadar çıkacak hem onu değerlendiriyoruz hem de ortaya tatlı bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. O yüzden uç kısmını da kırmızı yapmaya karar verdim. Çünkü bu daha fazla uç kısmına yetmeyecek. 5 sıra boyunca sık iğnemi gene yaptım, tamamladım. Şimdi kırmızı renge geçiyorum. Kırmızı renkten gene 5 sıra daha bir kırmızı parça öreceğim. Daha sonra da uç kısmını gitgide eksilterek şöyle birazcık sivri bir burun yapmaya çalışacağız. Daha sonrasında da bunu zaten bükeceğiz, eğeceğiz. İçine de elyafımızı dolduracağız. Şimdi tekrardan son bir kez daha renk geçişini hemen göstermek istiyorum. Bakın sıra başım burada. Hemen bir tane batıyorum. Bu ipimi bırakıyorum. Tığımda beyaz iplerimi beklettim. Kırmızı ipimi aşağıdan çekerek hiç ip kopartmamıştık. İç tarafı da hatta şu şekilde gözüküyor. Bakın şöyle gösterecek olursam. Bir tarafında beyaz. Şimdi mesela burada kırmızı. O yüzden gözükmediği için hiçbir problem yok. Hem de ipimizi de kopartmadık. İki yumağın da ucu. İkisi de burada yani. Şimdi tekrardan kırmızı renkle hemen ilmeğimden geçirdim. 5 sıra boyunca tekrardan kırmızı renkte sık iğnemi örmeye devam ediyorum. Çok yumuşak bir şey oldu. Kendinize sevdiklerinize yılbaşı hediyesi olarak yapabilirsiniz. Dekoratif yastık, her yerde bunu kullanabilirsiniz. Çocuklarınızın odasına yapabilirsiniz. Tam böyle sarılmalık yatacak bir model olmuş oldu. Şimdi 5 sıra daha bunu örmeye devam ediyorum. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız otomatik ayarlardan yavaşlatabilir. Yavaş anlattığımı düşünüyorsanız da gene otomatik ayarlardan hızlandırabilirsiniz. Şimdiden hepimize kolay gelsin. Eminim sizinki de çok güzel olmuştur. Örmeye devam ediyorum. 5 sıra daha şöyle sık iğnemizi ördük. Sıra başına tekrardan geldik. Bu ölçüyü vermeyi unutmuştum. Hemen veriyorum. Bu aşamaya kadar bakın hemen uçtan uca ölçtüğümüzde tam 50 santimlik bir parça oluşturmuş olduk. Tığımız zaten büyük olduğu için, ipimiz de kalın olduğu için çok hızlı büyüyebilen bir parça oldu. Şu ana kadar 50 santimlik. Bundan sonrasında ise azaltma yapıp şöyle ağız kısmını toparlayacağız. Şimdi bu sırada 3 tek bir çifte kadar ilk sıramızda nasıl arttırma yaptıysak bu sırada da eksiltme yapıyoruz. Hemen ilk başta şöyle yapmak istiyorum. Bakın burası sıra başımız. Hemen göstereyim tekrardan. Burası sıra başımız. Şuradaki uç kısımdaki ipimizi aldım. Artık sıra başımıza buraya bunu koyabiliriz tekrardan. Şimdi 2 tane ilmeğimi tığıma alıyorum. 2 ilmeğim tığımda. Üçünü birlikte çektim. Birinci eksiltmem oldu. 3 tane sık iğnemi örüyorum. 1, 2 ve 3.
Tekrardan bir tane sık iğnemi aldım tığıma. Yanındaki sık iğnemden bir tane daha aldım. 3 tane ilmeğim oldu bakın tığımda. Üçünü birlikte çekiyorum. Azaltıyoruz. 3 tane örüyoruz. Bu sırada bir tane eksiltiyoruz. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrardan azaltıyorum. Üçünü birlikte çektim. Bu sırayı sıra başına kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Sıra sonuna kadar 3 tane sık iğnemizi ördük. 2 tane azalttık. Bakın sıra başında toplamıştık. Sıra sonunda da 2 tane ilmeğim kaldığı için burayı da topladım. Hiç fark etmiyor kaç tane azalttığınız. Sadece 3 tane örüp hemen arkasından 2 tane ilmeğimizi bir arada çekerek eksiltme yapıyoruz. Şimdi arası daha fazla kapanacağı için bu aşamadan sonra elyafımızı artık burada doldurmaya başlıyoruz. Elyafımızı da yorgancılardan temin edebilirsiniz. Amigurumi için kullanılan bakın şu şekilde boncuk elyaf. Ne kadar gideceğini bilmiyorum. Çünkü bende bayağı bir vardı. Bu aşamadan sonra elyafımızı olabildiğince şöyle yastık doldurur gibi arkadaşlar en uç kısmından başlayarak içini pofidik bir şekilde doldurmaya başlıyoruz. Hemen elyafımızı dolduralım ve tekrardan gelelim. Azaltmalarımız devam edecek. Şunu şu şekilde birazcık şöyle yuvarladık hamur yoğurur gibi. Çünkü tam eşit bir miktarda bakın görmüş olduğunuz gibi yastığın içinin dolması lazım. Aynı dolguda bütün şuraya kadar ördüğüm yere kadar bunu yaptım. Şimdi iki tek bir çift olarak sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Hemen nasıl yapıyorduk onu da gösterelim. Bükme kısmında da büyük bir yün iğnesine ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. Tekrardan. Şimdi 2 tane ilmeğimi aynı anda alıyorum ve ilmekten çıkartıyorum. 2 tek bir çift olarak sıramızın sonuna kadar devam ettik. Bakın şimdi de şunu şöyle şurada toplattıracağız zaten dikişimizi. Ve bu şu şekilde bir baston şeker olmuş olacak. Umarım videoda daha net gösterebiliyorumdur. Şimdi bu sırada da bir tek bir çift yapıyoruz. Gitgide azaltacağız. Uç kısmını birazcık sivri bırakarak bitirmiş olacağız. Zaten kırmızı ipimiz de tam böyle öyle bir denk geldi ki hepsini karşılayacak cinste. Bu beyaz ipimizi bilerek kesmedik. Çünkü beyaz ipimizle burayı azaltacağız. O yüzden kırmızı ipimizi çok rahat bir şekilde örebiliriz. Bir tane tek yaptım sıra başında. 2 tane ilmeğimi aldım. İkisini birlikte çektim. Bir tane sık iğnemi ördüm. 2 tane sık iğnemi tığımda topladım. Üçünü birlikte çektim. Bu şekilde tekrardan sıra sonuna kadar devam ediyorum. Arayı gitgide kapatacağız. Bundan sonrasında bir üst sırada da bütün ilmeklerimizi sürekli 2 sık iğneyi birlikte toplayacağız. Şimdi hemen örmeye devam ediyorum tekrardan. Şimdi artık bütün ilmeklerimi bakın tam uç kısmı da toparlanmaya başladı. Bütün ilmeklerimizi artık bu saatten sonra hiç örmeden 2 ilmek alıp üçüncüde hepsini toparlıyoruz. Ve fark ettiyseniz eğer 2 tek bir azaltmadan sonra içine elyaf koymadım. Bunu biraz daha yuvarlayarak daha böyle biraz daha söndüreceğiz ki şu kısım dediğim gibi biraz daha şöyle bir toparlansın istiyorum. O yüzden çok fazla sert yapmayın. Çünkü toparlamakta bu sefer de zorluk çekersiniz arkadaşlar. Şimdi 2 ilmeğimi tekrardan bir toparladım. Bütün ilmeklerimi bu şekilde yediriyorum içine. Hepsini birlikte toparlıyorum. Arası gitgide gördüğünüz gibi kapanmaya başladı. Buradaki görmüş olduğunuz bütün ilmekleri bakın toparladım bu şekilde. Hepsini sık iğne ile toparlıyorum. Elyafların çıkmasına izin vermeyin. Elyafın orantılı bir şekilde içerisinde dağılmasına mümkün olduğunca özen gösterin. Topak topak olur. Hiç güzel olmaz. Şimdi bakın bu artık bizim son ilmeğimizdi. Son ilmeğimizi de bu şekilde kapattım. Son ilmeğimi de alıyorum ve bunu bu şekilde artık bitiriyoruz. Hemen burayı keselim. İpimi çıkartıyorum. Bakın kırmızı iple olan işimiz bitti. Şimdi buradaki ipi şöyle bir tane düğüm yaptım. Herhangi bir yerinden tığımla girip bu ipin ucunu direkt içine
çektirdim. Evet, sadece beyaz ipimiz kaldı. Kırmızı ipimizle olan işimiz bitti. Beyaz ipimizi biraz uzunca pay bırakıp şöyle kesiyorum. Ve burada bir tane şu şekilde yün iğnesine ihtiyacınız var. Burada tel atar gibi bir örgüden bir boş olacak şekilde şimdi istediğimiz yere kadar burada ipimizi geçireceğiz. Bakın ipime şöyle şu şekilde iğnemden geçirdim. Çok nazik hareket etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biliyorsunuz ki ipimiz çok narin, hemen kopabilir. Tel atar gibi tam şu dikiş hizasından bir yol yapacağız. Ta ki nereye kadar? Hemen onu da göstereyim. Bakın şu kırmızıya kadar. Bu kırmızıyı burada birazcık şu şekilde toplattırıp buraya kadar da dikişimiz gelecek. Beyaz kısma kadar. Ama şu kırmızı kısımda asıl germe işlemimizi birazcık daha sabitleyeceğiz ve yastığımız bu şekilde gözükmüş olacak. Şimdi hemen yapalım. Onu da şu şekilde yapıyorum. Beyaz ipim buradaydı. Bakın hemen dibinden bir örgüden bir boş tel atarmış gibi. Sıra başımızı kaybetmeyelim. Bir örgüden bir boş. Bir örgünün içine giriyorum. Bir boş. Bu şekilde birini alıp birini almadan nazikçe bakın şimdilik çektim. Bunu şu beyaz kısma kadar devam ettiriyorum. Bir beyazdan tekrardan girdim ve çıktım. Bu şekilde. Yapımı çok kolay ama burada birazcık çok narin olmanız gerekiyor. Aksi takdirde hemen ipimiz kopu verir, yarım kalır. Tekrardan yapmak zorunda kalırız. Tekrardan beyazın da yarısına kadar önce bir çıkıyorum. Şimdi ipimi şu şekilde tutup biraz narince büzdürüyorum. Tekrardan buraya gene sabitliyorum. Buradan da geçireceğim. Kırmızıya kadar arkadaşlar, kırmızıya kadar tekrardan çıkalım. Yani tam örgümüzün ortası olmuş olacak. 4 burada, 4 burada. Hemen şuradan tekrardan çıktım. Bakın baston şeker olmaya başladı bile. Burada tekrardan sabitleyeceğiz. Geri döneceğiz. Şöyle tam şu şekilde gelecek gibi bu şekilde bunu bu forma getirene kadar burada dikiş yapmamız gerekiyor. Bakın tekrardan aynı şekilde bir girdim bir çıktım. Hemen bu şekilde bu kısmı sabitlememiz gerekiyor. İpimizi gergin tutuyoruz. Bakın tuttum tekrardan. Hemen hatta girdiğim yerlerin bir üst kısmından tekrar çıkıyorum. Bu şekilde burayı gerdireceğiz. Gerdirmemizin sebebi tam o baston şeklini alması kesinlikle. Şimdi tekrardan bir üst sıraya da geçtim. Tekrardan aşağıya doğru iniyorum. Bakın bu şekilde gözüküyor. Gayet tatlı oldu bence. Bu kısma kadar gelebildiyseniz biz artık her şeyi bu kanalda yaparız diye düşünüyorum. Tekrardan burayı sabitliyoruz. İpimiz uzun nasılsa sabitlemeye devam ediyoruz. Evet, tam şu bağlanma kısmına da artık ipimizi şöyle gerdirdikten sonra mümkün olduğunca sıkı tutalım. İğnemle şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın burayı sabitliyorum. Burası sabitlenirse eğer zaten bundan sonrası sökülmez. Hemen şurayı toplattırmış olduk aslında. Yani kırmızıyı bu sırada biraz eksiltme yapmış olduk içeriye doğru. Elimizle form verdiğimizde zaten göreceksiniz. Tam şeker olmuş oldu. Şöyle 3-4 tane dikişimi tel atar gibi biraz da şu tarafına yapmak istiyorum. Bu şekilde buradan da hemen geçiriyorum.
Bakın şimdi şu kısmı buraya gene bağlayacağız. Şöyle beyazdan aldım. Diğer beyaza burayı götürdüm. Hatta şu kısmı da biraz şöyle kapatırsak bu ortasını iyice kapatmış oluyoruz. Benim için ideal sıklığa gelmiş oldu arkadaşlar artık. İlla ki kırmızı beyaz olmasına gerek yok. Çocuğunuzun odasına pembeli grili yapabilirsiniz. Oğlunuzu grili mavili yapabilirsiniz. Hangi renk isterseniz onu yapabilirsiniz. Biz sadece bu aya özgü özel bir şey olsun istediğimiz için bunu kırmızı beyaz yaptık. Hayalinizdeki rengi kendiniz tasarlayabilirsiniz. Sadece 2 yumak kadife ipe bakıyor iş. İyice ipimi sabitledim bakın. Artık bunu kesiyorum. Ve yastığımız bu şekilde olmuş oldu. Benim çok içime sindi. İlk başlarda böyle kararsız kaldık. Yapsak mı yapmasak mı diye ama kesinlikle bence buna değmiş oldu. Benimle beraber bu kısma kadar yaptıysanız sizin de ellerinize emeğinize sağlık. Bir sonraki projemiz ne olsun aşağı yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Dinlediğiniz için teşekkürler.